Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. İşimiz sağlık her zaman olduğu gibi. Diyetisyen Büşra Uzuner şu anda yayın konuğum. Bilişsel yemeği konuşacağız. Her şeyin başı sağlık. Evet, gerçekten öyle. Büşra Hanımcığım hoş geldiniz. İyi sabahlar olsun. Teşekkür ederim. Ne güzel sizi görmek. Daha önce de çok güzel program yapmıştık. Doğru bilinen yanlışları konuşmuştuk Evet. sizinle. Bugün de bilişsel yemeği. Bilişsel yeme nedir? Biraz böyle farkındalığımızı bu anlamda yavaş yavaş konuşulmaya başladı bu bilişsel yeme. Biraz böyle farkındalığımızı yükseltelim. TV8 ekranları başında hanımlar özellikle bizi izliyorlar şu anda. Şimdi bilişsel yeme aslında genel anlamda aç olmadan da yeme halidir. Çünkü Ben o. burada evet çoğu kişi bu arada Ben çoğu aç kişi. kalmak yani Evet. bana göre bir şey değil mesela çok uzun saatler. Yani mide aç olmadan aslında beynin yemek istemesidir bilişsel yeme ve gerçek açlıkla çok karıştırılır. Gerçek açlık yavaş yavaş gelir. Hani bir saat öncesinde biraz acıkmaya başlarsınız, sonra gerçekten acıkırsınız ve insan orada seçici değildir. Evde çorba varsa çorba içer, tavuk varsa tavuğu yer. Ne varsa onu yiyorsun. Ne varsa onu yiyor. Çünkü tek amacı midesini doldurmak aslında orada. Ve sonrasında pişmanlık o histen, yaşamaz. yok o histen Evet, o mide kurtulmak. kazıntısını yok etmek yani diyebiliriz aslında. Ve sonrasında pişmanlık hissetmez. Çünkü gerçekten vücudun ona ihtiyacı vardır ve onu yapmıştır. Ama bilişsel yeme daha farklı gelir. Önce zihin bir şey hisseder. Bu genellikle olumsuz bir duygu olur. Gerginlik, can sıkıntısı, yalnızlık duygusu gelir. Sonra beyin bu duyguyu tehlike olarak algılar. Ve der ki benim hemen mutlu olmak için bir şey yapmam gerekiyor. Burada neden yemeğe yönelir? Çünkü biz daha önce defalarca kez yemek yiyip mutlu olmayı deneyimledik. Yani çoğu insan yürüyüş yaparak mutlu olmayı değil de çikolata yiyerek mutlu olmayı deneyimlemiştir. Beyin neye alışıksa ona yönelir. Ve bizim için en ulaşılabilir şey yemektir çünkü mutfaktadır. Hemen ulaşabiliriz bir dakika içinde. Ve bilişsel yemede seçicilik vardır. Dolabı açtığınız zaman orada bir salata varsa hayır ya istediğim bu değil deyip daha böyle karbonhidrat kaynaklarına yöneliyoruz aslında. Makarna, Canımız pilav, öyle istiyor evet, ama. çikolata, tatlı. Ondan dolayı bilişsel yemeden sonra bir de en önemli belirteci bu, pişmanlık gelir. Çünkü biliyorsunuz ki aslında ona ihtiyacınız yoktu o an. Mideniz bunu istemedi, beyniniz istediği için yediniz ve kendinizi suçlamaya başladınız. Bilişsel açlık tam olarak budur. Peki neden genellikle karbonhidrat isteriz? Mesela gerçekten bu bende de zaman zaman oluyor. Yani ben karbonhidratı zaten seven biriyim. Zaman zaman da zaten yiyorum da yani hani ekşi mayalı ekmek çok severim. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. İşte ne bileyim makarna çok severim. Hani ölçüsünde yerim ama. Neden canımız karbonhidrat istiyor? Evet bazen gerçekten istiyor. Evet, çünkü karbonhidratlar çok hızlı sindirilir ve beyne çok hızlı ulaşır. Şimdi bir insan bilişsel açlık yaşadığı zaman demez ki ben gidip bir avokado yiyeyim ya da bir protein. Çünkü onların sindirimi beyne ulaşması uzun sürer. Karbonhidratlar çok kısa sürede ulaşır. Bir de demiştim zaten bir önceki programda da serotonin yani mutluluk hormonunun üretimiyle gerçekten bir ilgisi var karbonhidratların. Ama insanlar bu noktada bir hata yapıyor ve karbonhidratı düşman ilan ediyor. Diyor ki ben yarın uyanacağım. Kendine düşman olarak Diyor değil ki mi? bir daha yemeyeceğim. Çikolata yemeyeceğim bir daha. Ertesi gün uyanıyor, diyete başlıyor. Karbonhidratı, şekeri tamamen kesiyor. Akşam olduğunda diyor ki neyse bugün yiyeyim, yarın tekrar başlarım. Evet, işte bu aslında tam olarak beyni yine strese sokmaları. Çünkü beyin o kadar alışmış ki karbonhidratla sakinleşmeye. Elinden sakinleştiricisini alıyorsunuz onun. Ve yılların geldiği alışkanlık bir günde yok olmayacak. Karbonhidratı tamamen kesmek değil, yerine bir şeyler koymak önemli. Bu yüzden beynimiz ilk önce karbonhidratları tercih ediyor. Diyet yapan ama sürdüremeyen insanlar neden hep aynı döngüyü yaşıyor? İşte. İşte konuştuğumuz Tam şey. olarak bundan. Ya insanlar şunu yapıyor Ebru Hanım, diyor ki bir şey yeme isteği geldi ama hayır yemeyeceğim, kendimi tutacağım. Aslında alarm çalıyor orada vücutta ya da evde bir alarm çaldığını düşünün. Biz o alarmı kapatıyoruz ama kapı mı kırıldı, cam mı açık kaldı kimse dönüp bakmıyor. Yani o anda insan kendine şunu sormalı. Ben şu an bir şey istiyorum ama neden bunu istiyorum? Demek ki vücudumun buna ihtiyacı var. Bir kare, iki kare yiyeyim bir şey olmaz. Yani o koca tableti bitirmek zorunda değilsiniz. Bir iki kare de sizi tatmin edecek zaten. Kesinlikle edecek. Yani net edecek. Hem de yemiş duygusu da geliyor sonuçta. Evet. Yedin yani o çikolatayı. Kısıtlamayla giden hiçbir diyet sürdürülemez. Çok güzel. Bence en önemli kilit nokta bu. Çok önemli bir konu bu Büşra Hanım. Yani altını çizelim bunun. Bir daha söyleyin. Kısıtlamayla giden hiçbir diyet sürdürülemez. Net sürdürülemez. Evet. Yani sürdürebilir bir diyet olması gerekiyor. Hatta diyet bile değil, yaşam tarzı. İnsanın kendine, hani o diyet ismi bile
Hani biraz şey geliyor Beslenme, ya. evet. Beslenme. Sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme, temiz beslenme değil mi? Evet. Temiz beslenme çok kıymetli. Aslında burada dengeli beslenme kavramı da çok önemli. Çünkü ben danışanlarıma şunu derim. Benimle başladınız ya, artık yasak yok. Canınız bir şey istediğinde kendinizi durduramadınız, bir tablet yediniz, tamam. Ertesi gün yeni bir gün, onu dengeleyebiliriz birlikte. Yasak diye bir şey yok. Şu an güvendesiniz zaten. Ben size güzel. öğreteceğim diyorum ve çoğu sonunda zaten verdiği kiloyu bir daha geri almıyor. Ne kadar güzel, Evet. kalıcı ama öbür türlü değil mi böyle overdose yediğinde Evet. işte ne bileyim o hepsini bitiriyor, sonra da suçluluk duygusu, ne yaptım ben, işte sizi arıyor belki, ne yapmam gerekiyor, ben hepsini Evet. yedim, kendimi tutamadım. Yani mesela onu çözmesi gerekiyor başta. Evet, onu öğrenmesi, dengelemeyi öğrenmesi gerekiyor. Dengelemeyi öğrenmesi. Peki bilişsel yediğimizi nasıl ayırt ederiz? En başta da söylediğim gibi gerçek açlık yavaş gelir, seçicilik yoktur. İnsan o anda ne buluyorsa onu yer ve sonrasında pişmanlık hissetmez. Bilişsel yemede en önemli belirteç suçluluk hissidir. Ben yapamadım, başaramadım, beceremiyorum demektir. Bunu söylediğiniz an zaten zihni daha büyük bir strese sokarsınız. Devamında şu cümle gelir. Neyse aklımda şu vardı, onu da yiyeyim, yarın başlarım. Çünkü daha çok strese soktunuz kendinizi. Çok ani gelir. O anda bir an önce bir şey yemek istediğinizi hissedersiniz. Ve bulduğunuz şeyin karbonhidrat olmasına dikkat edersiniz. Hani buna gerçekten dikkat ederseniz fark edeceksiniz. Çikolata ya da paketli gıda. Kimse gidip salata yemez bilişsel yeme yaşarken. Evet. Evet. Genelde yönelilen şeyler belli. Evet. Tabii bir de bizim ülkemizde maşallah kekler, börekler, yani kurabiyeler. Zengin bir mutfağımız var, Zengin evet. bir mutfağımız var. Yani çok zengin bir mutfağımız var gerçekten. Ağdalı yemeklerimiz, yağlı böyle. Değil mi? Hani Karşı koymak da zor aslında. Evet. O yüzden diyorum dengeli beslenme önemli. Evet, bu danışanlarım çok güne gidiyorlar mesela. Gün tabakları. Gün tabakları, Yiyebilirsiniz. Yarın dengeleyeceğiz. Yarın evdeyiz çünkü. Yarın sosyal bir şey yaşamayacağız. Yarın onu evde dengeleyebiliriz. Akşam her gün salata günde yeriz. değilse eğer sorun Evet, yok. evet, aynen öyle. Peki bu durumun bizde var olduğunu anlarsak bunu nasıl aşabiliriz diye tekrar Evet, şimdi çözüm kısmına geldik. çözüm kısmı. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanlar bu noktada çok sabırsız. Asla bu süreç bir ayda hallolmayacak. Bir ay çok iyi gideceksiniz, bir ayın sonunda yine bir yeme hata yaşayacaksınız. Çünkü en başta da söylediğim gibi çocukluktan gelen bir alışkanlığı değiştirmeye çalışıyoruz biz. Bazen 1 sene 2 sene sürebiliyor. Mesela geçmişte bundan 6-7 yıl önce ben de çok kiloluydum ve 20 kilo verdim. Ve bunu gerçekten aşmam, bu yeme ataklarımı aşmam yaklaşık 5 yıl sürdü. Şu Siz 20 kilo mu verdiniz? Evet, 20 kilo verdim geçmişte. Ne Ve güzel. şu an 5 yıl geçti. Hala bazen yılda 2 kere yaşadığım oluyor yeme ataklarını. Önce yapmanız gereken şey şu. Bunu 3 adımda inceleyeceğiz. Birincisi, o yeme atağı geldiğinde bunu çok ciddiye almayacaksınız. Sonuçta o bir düşünce. Ve nasıl her aklımızdan geçen şey bizim karakterimizi yansıtmıyorsa, her gelen açlıkta gerçek açlık olmayabilir. Orada şunu yapacağız. Bir adım geri çekilip diyeceğiz ki ben şu an gerçekten aç mıyım yoksa bir şey mi hissediyorum? Şimdi bunu yaptığınız zaman beyin ilk defa otomatik olarak yemeğe gitmedi ve sorgulandı ya, otomatik pilotu kapattınız zaten orada. O yüzden ilk defa beyin bu sorguyla yüzleştiğinde çoğu zaman bu döngü kırılır. Kırılmadı mı? Devam ediyoruz, hiç problem yok. Bu boşluğu doldurmanız gerekiyor. Şimdi her gün çikolata yiyen bir insansanız ve artık her gün çikolata yememeye karar verdiyseniz, beyin o saatte çikolatayla mutlu olmayı öğrendi ya, o saatte başka bir şeyle mutlu etmek zorundasınız artık. Yoksa yine çikolata yiyeceksiniz. Ben burada şunu öneriyorum. Evet, biraz klişe ama size açıklayayım, herkes anlayacak eminim. Yürüyüş. Neden? Yürüyüş esnasında beynin 2 lobu birlikte çalışıyor. Ve dopamin, endorfin, serotonin. Üçü birlikte salgılanıyor. Vücuda mutluluk kokteyli vermek gibi bir şey bu aslında. Ve siz bunu beyninize öğrettiğiniz zaman beyin akşam saat 9 olduğunda hadi bir çikolata yiyelim demek yerine hadi bir dışarı çıkalım hava alalım demeye başlayacak bir süre sonra. Çünkü neyi öğretirseniz o alışkanlığınız oluyor bir noktada. Üçüncüsü de diyelim bunları sağlayamadınız ve gerçekten oturup o çikolatayı yediniz. Kendinize ben beceriksizim, ben yapamıyorum, yarın ben yine yiyeceğim diye devam ederseniz, bunları öyle gidecek. söylerseniz beyninize dersiniz ki tehlike var. Ve beyin bu tehlikeyi algıladığında daha fazla yemek ister. O yüzden diyeceksiniz ki evet ben bugün bunu yaşadım, kötü bir gün geçirdim, buna ihtiyacım vardı ama yarın yeni bir gün, yarın kaldığım yerden devam edeceğim dediğinizde vücudunuzu kendi kendinize sakinleştirmiş olursunuz. O yüzden kendinizle barışın. En tehlikeli şey kendinize kurduğunuz cümlelerdir. Kendinize şefkatli davranın. Evet, çok güzel. Gerçekten harika anlattınız Büşra Hanım. İnşallah bu felsefeyi insanlar
hani hayatlarına sürdürebilir bir şekilde koysunlar. İnşallah. Çok güzel, yani bu bir felsefe bence. Evet. Yaşam tarzı, sağlıklı yaşam tarzı, doğru beslenme, temiz beslenme, egzersiziyle, yürüyüşüyle hepsi bir arada, bir bütün. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ne güzel oldu. Her zaman beklerim. Teşekkür ediyorum. Seviyoruz Sağ bu olun. konuları. Teşekkürler. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.